Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir marka olan şapkanın benzeri yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelime ilk olarak arttırma yaparak tabanını büyütüyorum. Kenarına geldiğimde arttırma yapmadan ortasına markanın logosu olan büyük üçgen yapıyorum. Gölgeliklerine geldiğimde ne kadar büyütmek istediğimizde arttırmalarımızı ona göre yaparak sıranın sonunda tekli trabzan yaparak tamamlıyorum. Rafya ipiyle ördüm. Bir yumak ip 150 gram yeterli geldi. İstediğimiz her türlü iple de örebiliriz. Bir önceki videomda çantasını yaptım. Açıklamalar kısmına linkini atacağım. Yapımına başlayalım. Modelim için rafya ipi kullanıyorum. 150 gram ağırlığında 3 milim tığ. Yumağımdan biraz ip aldım. Markanın logosu için. Bir tane zincir çekip kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip ilk zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekerek ilmek kaydırdım. 1, 2. 2 zincir çektim. Kısa ipimi de şöyle tutuyorum. Tığıma alıp halkanın ortasına batırıp tığımda 3 tane ilmek var. İkisinden alıyorum. Diğer ikisinden de alarak ikili trabzan yaptım. Zinciri saymıyorum. 18 tane ikili trabzan yapıyorum. On 8 tane ikili trabzan yaptım. Kısa olan ipimi de şöyle toplayarak halkanın ortasına bastırıyorum. Boşluğu dolduruyorum. Başlangıcımı 2 zincir çekerek trabzan yapmıştım. İlk trabzanın tepe boşluğundan ipimi çekiyorum. İlmek kaydırarak sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. İlk 2 zinciri kullanacağım. Dipteki zincir değil, ikinci zincirin içerisine tığımı alıyorum. İkinci zincirin içerisine batırıp ilmeğimi yükseltmiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çekerek tekli trabzan yaptım. Çakma trabzan da deniliyor. Tığımı alıyorum. Dipteki zincirin içerisine battım. İpimi çekiyorum. İkisinden alıyorum. Diğer ikisinden de alarak ikili trabzan yaptım. Tığıma alıyorum. İlmeğin tek tarafından tığımı içeriye aldım ve aynı boşluktan batırıp ipimi çekiyorum. Tekli ilmeğin içerisinden de geçirerek yüzeye çıkarttım. Bir, ikisinden alıyorum 2, son 2 ilmekten de alarak üçlü trabzan yaptım. Şurası bizim şu nokta işlem yaptığım boşluk. Saymıyorum. 1 yanından itibaren 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun içerisine ipimi çekip ilmek kaydırarak yaptığım üçgeni sabitliyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı aldım. 1, 2. Alttan ikinci zincirin içerisine batırıyorum.
ilmeğimi yükseltmiyorum. Tek seferde çekerek tekli trabzan. Tığımı aldım. İlk zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan. Tığımı aldım. İşlem yaptığım ilmeğin tek tarafından alıyorum. Aynı boşluğa batırıp ipimi çekiyorum. Bakın yüzeye çıkarttım ve tekli ilmeğin içerisinden de alarak tekinden alıyorum. İkisinden alıp ve diğer ikisinden de alarak üçlü trabzan yaptım. 1 2 2 boşluk atlayıp 3. boşluktan ipimi çekip ilmek kaydırarak sabitliyorum. 6 tane üçgen olacak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6. üçgeni 2 boşluk atlayıp üçgenin dip noktasındaki 3. trabzanın olduğu, bakın, ilmeğin tekini alıyorum ve şu şekilde bakın 3 tane ilmek oluyor. Boşluğa batırıyorum. İlmek kaydırarak sabitledim. İkinci trabzanın boşluğuna batırıp ilmek kaydırıyorum. Tekli trabzanın boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak sabitledim. Şimdi burada üçgenin 1 2 3 tane trabzan olan şu tepe boşluğundan ilmek kaydırarak tekrar sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip başlangıcımı yaptım. 1 2 ikinci sıramız bitti. Üçüncü sırada arttırma yaparak 12 tane üçgen olacak. Tığıma doluyorum. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. İlmeğimi yükseltmiyorum. Tekli trabzan. Tığıma aldım. İlk zincirin içerisine batırıp ikili trabzan. Tığıma alıyorum. Bakın, dipteki ilmek kaydırdığım boşluğa batırıp ve aynı boşluğa batarak ipimi çekiyorum. Bakın, yüzeye çıkartıp tekli ilmeğin içerisinden de aldım. Tekinden alıyorum. İkisinden tığımı alıp diğer ikisinden de alarak üçlü trabzan yaptım. Üçgeni yana alıyorum. İki üçgenin arasında şu dip boşluğuna batırıp ilmeği kaydırarak sabitliyorum. Bakın, ilk üçgen, ikinci üçgen kenarına geliyor. 1 2 3 4. İkinci zincire tekli trabzan, ilk zincire ikili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum. Aynı boşluğa batırıp ilmeğin tekinden çıkararak üçlü trabzan. Bu üçgeni de gelen üçgenin
tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. 1 4 İkili trabzan, ilmeğin tekine batırıyorum. Aynı boşluğa batarak tekinden alıp üçlü trabzan. Bir ortasına batırıyoruz. Bir gelen üçgenin tepe noktasına. İki üçgenin arasındaki boşluğa batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. Sıranın sonuna geldim. Başlangıç noktamız belli oluyor. Şöyle işaretle belirliyorum. 11. üçgeni yaptım. İki üçgenin arasındaki boşluğa ilmek kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 tekli trabzan, ikili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum, aynı boşluğa batarak üçlü trabzan. 12. üçgeni yaptım. Başlangıç noktasının dip noktasına batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane üçgen oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 beşer zincir çekerek üçgenlerin tepe boşluğuna ilmek kaydırarak sabitliyorum. Sıranın sonuna gelelim. Beşer zincir çekerek başlangıç noktasına geldim. İlmek kaydırdım. Boşluğa batırıyorum. İlmek kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekerek yükseldim. 12 tane zincir boşluğu oldu. Bu sırada bir tek bir çift yapıyorum. 4 zincir çekerek yükseldim. İkinci zincirin içerisine tekli trabzan, dipteki zincire ikili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum. Boşluğa batırarak
tekinden çıkartıp üçlü trabzan. 5 zincir çekmiştim. 4. zincirin içerisine batırıp ilmek kaydırıyorum. İlmek kaydırdığım üçgenin tepe boşluğuna da bir kez daha ilmek kaydırarak üçgeni sabitledim. Tekli üçgen yaptığımızda 4. zincire batıp ve tepe boşluğuna batırarak ilmek kaydırıyoruz. Şimdi bir tek yaptım, bir çift yapıyorum. 1 2 3 4. Tekli trabzan, ikili trabzan. Trabzanları yaparken de tığımı içerisinden döndürerek alıyorum. Çift yapacağım. Ortadaki 3. zincirin içerisine ilmek kaydırarak üçgeni sabitliyorum. İkili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum. Zincirin içerisine batırıyorum. Üçlü trabzan. Bir tek yaptım, bir çifti ilmek kaydırdım, boşluğa batırarak sabitliyorum. 1 2 3 4. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak sıramızın sonuna gelelim. Tekle başlamıştım, çiftle bitiriyoruz. Üçgen sayısı 18 tane olacak. Sıranın sonunda tekle başlamıştım, çiftle bitiriyorum. Üçgenin dip noktasında ilmek kaydırarak başladığım boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Burada ilmeğimi hafif yükseltiyorum. İkinci trabzanın boşluğuna batırıp ilmek kaydırdım. Tekli trabzanın boşluğuna batırıp ilmek kaydırıyorum. Ve tepe noktasına batırarak başlangıcımı yapıyorum. Elimizde de form verelim. Bakın muntazam bir şekilde oldu. Herhangi bir gerginlik veya bolluk oluşmadı. Bir, iki, üç, dört. 4 zincir çektim. Gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4. 4'er zincir çekip üçgenlerin tepe boşluklarına batarak sıramızı tamamlayalım. Son zincirle beraber 18 zincir boşluğu oldu. İlmek kaydırdım, boşluğa batırıp ilmek kaydırarak 1 2 3 4. Bu sırada 2 tek bir çift yapıyorum.
tekli trabzan, ikili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum. Üçgenin tepe boşluğuna batarak üçlü trabzan. İlmek kaydırarak zincir çektiğim boşluğa ilmek kaydırıp 1 2 3 4. Üçgenin tepe boşluğuna batırarak 2 tek oldu. 1 2 3 4. 2 tek, bir çift yapıyorum. Zinciri ortalayarak zincir boşluğuna batırıp sabitliyorum. 1 2 3 4. Bir tek, bir tek, bir çift. Sıramızı tamamlayalım. 2 tek, bir çift yaparak sıramı tamamladım. 24 tane üçgen oldu. Bu ölçü benim için yeterli. Ölçümünü veriyorum. Arttırma yaptığım yerden değil, tekli üçgenden ölçüyorum. 18 santim. 17-18 santim yetişkinler için uygun bir ölçü. İpimiz ince ise, bu ölçü tutmadıysa arttırmayı bu şekilde bir dahaki sırada 3 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. İpimiz kalın, daha hacimli ise 2 tek bir çift yaptığım sırada 3 tek bir çift yaparak üçgen sayılarını azaltmış oluyoruz. Burada tabanımızı güzel bir şekilde ütüleyelim. Modelimiz daha düzgün olacak. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. Gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3. Üçer zincir çekerek sıramızı tamamlayalım. 3 zincir çektim. Başlangıçta ilmek kaydırarak zincir çektiğim boşluğa batırıyorum. İpimi çekip ilmek kaydırdım. 1 2 3 4. Tığımı alıyorum. İkinci zincirin içerisine tekli trabzan. İlk zincirin içerisine ikili trabzan.
tek ilmeğin içerisine battım. Üçgenin tepe boşluğuna batırıp ipimi çekiyorum. Tekli ilmeğin içerisinden de çıkarak üçlü trabzan. Gelen üçgenin ilmek kaydırdım. Boşluğa batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 24 tane üçgen olacak. Her bir üçgenin tepe boşluğuna birer üçgen yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda arttırma yapmadan 24 tane üçgen oldu. İlk üçgenin şu dip noktasına batırıyorum. İpimi çekip ilmek kaydırdım. İkinci trabzanın kenar boşluğuna ilmek kaydırıyorum. Tekli trabzanın kenar boşluğuna ilmek kaydırıp üçgenin tepe boşluğuna da bir kez daha ilmek kaydırarak başlangıcımı yaptım. Bakın başlangıç noktası şöyle tuttuğumda hiçbir şekilde belli olmuyor. Kenarın birinci sırasını bitirdim. Burada ilmek belirleyici ile belirliyorum. 1 2 3 4 İkinci zincirin içerisine tekli trabzan, ikili trabzan, kaydırma yaptığım yeri ve üçgenin tepe boşluğuna üçlü trabzan. Gelen üçgenin tepe boşluğuna sabitleyerek 1 2 3 4 zincir çekip üçgeni yapıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra kenarın 3. sırasında yapıp şapkanın tam ortasına gelelim. İlmek belirleyici ile belirlemiştim. İlk sırada 1 2 3. 3. sırada yarısına kadar ördüm. 2 4 6 8 10. 11. üçgenin üzerinde modelimi yaptım, hazırladım. Sondan da saydığımda 2 4 6 8 10. 11.'sini tutuyorum. 3 tane üçgeni ayırıyorum. Burada büyük bir üçgen yapacağım. Yapmak istemezsek hazır logoda kullanabiliriz. Ayırdığım ipimi de alıyorum. Üçgenin tepe boşluğundan tığımı içeriye aldım. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Kısa ipimi de arada yürüteceğim. Tığımı aldım. Bakın 1 2 3 trabzanların kenar boşluğundan tekli trabzan boşluğundan batırıyorum. Tekli trabzan. İkili trabzanın boşluğundan ikili trabzan. Üçlü trabzanın boşluğundan ipimi de gizleyerek içerisinden yürütüyorum. Üçlü trabzan. Gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp sabitliyorum. Bir zincir çektim.
Tekli trabzanın boşluğundan tekli trabzan, ikili trabzanın boşluğundan ikili trabzan, üçlü trabzanın kenar boşluğundan üçlü trabzan, gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp burada ipimi kesiyorum. Hazırladığım modeli üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak 1 2 3 4 modelimi yapıyorum. Aradaki yaptığım üçgen bitiminde bakın tepe boşluğuna gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırıp 1 2 3 4 tekli trabzan, ikili trabzan, ilmeğin tekini alıyorum, aynı boşluğa batarak üçlü trabzan. Burada da kısa ipimi de tutuyorum, üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmeği kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Üçgenleri yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Başlangıç noktasına da gelip uç noktaya kadar örelim. Büyük üçgenin olduğu yere kadar geldim. 2 tane küçük üçgenin arasını dolduracağım. Kenarda da modelimi yaptım, bekletiyorum. Ayırdığım ipi alıyorum. Üçgenin tepe boşluğundan tığımı içeriye aldım. Ucunda pay bırakıyorum. Bir zincir çekip sabitledim. Tığımı alıyorum. Kenarındaki tekli trabzanın boşluğundan tığımı aldım. Kısa ipimi de üzerinden alarak yürütüyorum. Tekli trabzan. İkili trabzanın boşluğundan ikili trabzan. Üçlü trabzanın boşluğundan üçlü trabzan. Gelen üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmek kaydırarak sabitliyorum. Burada da ipimi kesiyorum. Beklettiğim modeli üçgenin tepe boşluğuna batırıp ilmeği kaydırarak sabitliyorum. 1 2 3 4 tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan.
boşluktan, bakın, üçgenin tepe boşluğundan ipimi de tığımın üzerine alarak ilmek kaydırarak sabitliyorum. Kısa ipimi de şöyle ipin üzerinden bir kez döndürerek 4 zincir çektim. Gelen üçgenin tepe boşluğuna sabitleyerek 1, 2, 3, 4 modelimi yaparak devam edeceğim. Şöyle tuttuğumda büyük üçgen bitti. Kenarının son işlemi, sıramızın sonuna gelip tamamlıyoruz. Sonrasında da üçer zincir çekerek sıramızı tamamlayalım. Üçer zincir çekerek model toplandı, çukurlaştı. Muntazam bir şekilde oldu. Kenarında 1, 2, 3, 4 sıra yaparak tamamladım. Bu mesafe uzun geldiyse 3 sırayla da tamamlayabiliriz. Modele 3. sıradan başlamıştım. 2. sıradan başlayarak 3 sıraya tamamlayabiliriz. Şimdi gölgeliğini yapacağız. Gölgeliğini ne kadar geniş yapmak istiyorsak arttırmaları ona göre çoğaltabiliriz. Dört zincir çektim. Başlangıçta tekle başlıyorum. Gelen üçgenin tepe boşluğuna sabitledim. 1, 2, 3, 4. Bu boşlukta çift yapacağım. Daha önceki sıralarda yaptığımız gibi arttırmaları bu şekilde yapıyoruz. Bir tek bir çift yaptım. Arttırmaları da orantılı şekilde yapalım. Bir tane arttırma yaptığımın karşısına bir tane daha arttırma yapıp ve karşılıklı gelecek şekilde de 2 tane daha arttırma yaparak 4 tane arttırıyorum. Gölgeliğinde arttırma yaptığım sıra, sonraki sıralarda her bir üçgenin tepe boşluklarına modelimi uygulayarak 4 sıra ördüm. Başlangıcımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip gelen üçgenin tepe boşluğuna ilmek kaydırarak 6 zincir çekiyorum. Örgümüze göre zincirimizi ona göre çekelim. Ne çok gergin olacak ne de çok bol. 6 zincir çektim. Başlangıçta ilmek kaydırdım. Zincir çektim. Boşluğa batırıp ilmek kaydırıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Ayırdığım kısa ipimi alıyorum.
zincirin içerisine batırıyorum. Kısa ipi de arada yürüterek tekli trabzan yaptım. İstersek 2 katta yapabiliriz. Bütün zincirlerin içerisine tekli trabzan yaparak son sıramız tamamlıyoruz. Gelen ilk zincirin içerisine tekli trabzan, 6 zincir çekmiştim. 6 tane trabzan oluyor. Bol olduğu yerde 5'e de düşürebiliriz. Altı tekli trabzan oldu. Son boşluğa geldim. Burada yürüttüğüm ipleri kesiyorum. Olan ipimi de kestim. Tığıma alıyorum. 5. trabzanı yapıyorum. Son boşlukta başlangıçta zincir çektiğim için 6. zincirin içerisine batmıyorum. Burada kestiğim ipi içerisinden geçirdim. Zincir çektim. İlk trabzanın tepe boşluğundan ipimi dışarıya doğru alıyorum. İç kısmından 2 ilmeği alarak tek kanadından ipi içeriye alarak ipimizi de aşağıya doğru gizleyerek devam edelim. Bakın hiçbir şekilde bitişi de belli olmuyor. Modelim bitti. Burada iç kısmından buharlı ütüyle ütülüyoruz. Düz bir şekilde ütülediğimizde gölgelikleri aşağıya bakacak şekilde oluyor. Üzerine bastırarak ütülediğimizde daha geniş görünüm elde ediyoruz. Muntazam bir şekilde oldu. İstersek büyük üçgenin olduğu yere hazır logada kullanabiliriz. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.